Küba, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesidir. Dünyanın en ilginç, en tarihsel ve en sıradışı yerlerinden biridir. Kendine has bir yaşam tarzı vardır ve dünya geleneğinden çok farklıdır. Günümüzde dünya üzerinde bulunan az sayıda komünist ülkeden birisidir. Ülkenin başkenti Havana'dır. Bir ada ülkesi olan Küba, 110.860 km² bir yüz ölçümüne sahiptir. Son yapılan nüfus sayımına göre yaklaşık olarak 11,5 milyonluk nüfusu vardır. Küba halkının %51'i Melez, %37 beyaz zenci ve %1'i Çinlidir. Yani oldukça karmaşık insan ırklarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir devlettir. Ülkenin dini Hristiyanlık, dili ise İspanyolcadır. Bu ülkenin bilinen en önemli şehirleri Havana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos ve Santiago de Cuba'dır. Küba öyle bir yerdir ki UNESCO'nun yaptığı bir araştırmada dünyanın en çok görülmek istenen ülkesi olduğu ortaya çıkmıştır. Peki Küba onca ülke arasında neden en çok görülmek ve ziyaret edilmek istenen ülke olabilir? Küba, Fidel Castro ile bütünleşmiş bir ülkedir. Yaptığı devrimlerle Amerika Birleşik Devletleri'ni bile şaşırtmıştır. Küba insanı günümüzün modern ve lüks arabalarını kullanmaz. Bunun sebebi insanların klasik arabalara olan merakı ve klasik araba tutkunu olmalarıdır. Küba'ya giderseniz yolda yürürken her adımınıza attığınızda farklı bir klasik arabayla karşılaşırsınız. Belki de bu sayede kendinizi geçmişe yolculuk yapmış gibi hissedebilirsiniz. Küba halkı son derece misafirperver, dost canlısı ve iyimserdir. Ülkelerine gelen turistlere son derece ilgi gösterirler. Küba'ya gelen turistlerin karşılaştıkları ilgiden çok memnun kaldıkları bilinmektedir. Küba sokaklarında bir reklam panosu asla göremezsiniz. Bunun sebebi ülkede rekabet olmamasıdır. Küba çok fakir bir ülke olmasına karşılık sokaklarda evsiz insanları ya da dilenen insanları göremezsiniz. Fakir olarak görülmelerine karşılık onları zengin olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Küba'da işsizlik diye bir şey yoktur. Her Küba vatandaşı kendi özelliklerine göre verilen işlerde çalışır. Bu ülkede insanların aldığı maaş çok düşüktür. Ama bunun bir önemi yoktur. Küba'da para geçmez ve genel olarak kullanılmaz. Hatta Küba'da bir banka bile göremezsiniz. En yüksek maaş 30 euro kadardır. Küba'da en yüksek araba fiyatı ise 100 euro kadardır. Yani alınan maaşla kolaylıkla araba sahibi olunabilir. Böylece az miktarda alınan maaşlar bile fazlasıyla yeter. Çünkü genel olarak her şey ücretsizdir. Bu ülkede hırsızlık diye bir şey yoktur. Aile içi şiddet Küba'da görülmemektedir. Olur da eşlerden biri diğerine şiddet uygular ve zarar verirse suçu çok ağırdır. En ufak fiziksel hasarda bile cezası 5 yıldan başlar. Hastane masrafı, yol harcamaları, eğitim giderleri ya da tatile gitmek gibi bir sürü şey Küba devleti tarafından karşılanmaktadır. İnsanların ceplerinden bütün bunlar için tek bir kuruş bile çıkmaz. Ülkenin tüm vatandaşları istedikleri yemekleri rahatlıkla yiyebilir. Ayrıca burada atlanmaması gereken bir nokta ise ülkedeki bütün yiyeceklerin tamamen organik olması ve doğal yollarla üretilmesidir. Hiçbir şekilde hormon kullanılmaz. Ülkede tavuk çiftliği bile yoktur. Tavuklar bahçelerde doğal olarak yetişmektedir. Küba komünist bir ülke olduğu için her şey devlete aittir ve kurduğu yönetim şekliyle ülke halkının bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla Küba halkı son derece mutlu bir yaşam sürmektedir. Küba'da zengin ve fakir ya da doktor ve işçi gibi ayrımlar yoktur. Ülkedeki her mekanı, her olanağı bu insanlar ortak olarak kullanırlar. Aldıkları eğitim aynıdır. Bu ülkede insanlar birbirlerine ne iş yaptığı ya da ne kadar kazandığı gibi sorular sormaz. Onlar için bu soruların hiçbir önemi yoktur. Çünkü herkes eşit ve aynı şartlarda yaşamaktadır. Bu insanlar her alanda, her şeyde birbirleriyle eşit oldukları için asla birbirlerini kıskanmazlar. Küba'da insanların gün içerisinde çalışma saatleri oldukça azdır.
Bütün zamanlarını ve hatta yaşamlarını köle gibi çalışarak geçirmezler. Böylece kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabilirler. Yaşamın tadını daha iyi anlar ve hissederler. Dünya genelinde spora en çok değer veren ülkelerdendir. Her Kübalı mutlaka bir spor ile ilgilenmektedir. Çoğunlukla birden çok sporla ilgilenirler. Ülkedeki en meşhur spor ise beyzboldur. Videonun başında Küba halkının yüzde kaç hangi ırklardan oluştuğundan bahsetmiştim. Halkı çeşitli ırklardan oluşmasına karşılık bu ülkede asla ırkçılığa rastlayamazsınız. Dünya üzerindeki birçok ülke bu sorun ile debelleşirken Küba'nın böyle bir sorunu yoktur. İnsanlar birbirleriyle dost ve kardeş olarak yaşarlar. Ayrıca Küba'da din ayrımı da yoktur. Ülke dini Hristiyanlık olmasına karşılık dünya genelinde bulunan her dine saygı gösterirler ve hiçbir ayrım yapmazlar. Aslında Küba halkının inançlı olduğu pek fazla söylenemez. Küba Anayasası'nda hiçbir dini madde yoktur. Küba dünya tarihi boyunca ön plana çıkmış ve başarılı sonuçlar elde etmiş tüm liderlere saygı duymaktadır. Ama aralarından bir isim vardır ki sadece onun büstünü yapmış ve ülkesine koymuşlardır. Bu kişi Atatürk'tür. Atatürk'ün büstü başkent Havana'daki bir parkta bulunmaktadır. Kübalılar Türkleri ve Atatürk'ü çok sevmektedir. Atatürk'ü bilmeyen Kübalı yoktur. Küba doğaya ve sokak hayvanlarına son derece değer ve önem veren bir ülkedir. Hiçbir şekilde sebebi ne olursa olsun izinsiz ağaç kesemezsiniz. Sokak hayvanlarının kişisel kimliklerinden yaşadıkları bölgelere kadar bütün bilgileri kayıt altındadır. Ayrıca devlet sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemekte, korumakta ve bakmaktadır. Doğaya bu kadar önem veren bir ülke olmasıyla farklı ve dikkat çekici bir özelliğe de sahiptir. Küba topraklarında hiçbir zehirli hayvan ya da bitki bulunmamaktadır ve yaşamamaktadır. Küba'yı kendi halinde adeta bir cennette yaşadığını düşünebiliriz. Hal böyle olunca bazı dış ülkeler Küba'nın bu durumundan rahatsız olmakta ve ülkeye bazı ciddi yaptırımlar yapmaktadır. Dolayısıyla Küba'nın kendi savunma gücünü yüksek tutması gerekir. Ülkede askerlik süresi 2 yıl kadardır. Ayrıca kadınlar da gönüllü olarak askere gitmekte ve askerlik yapmaktadır. Küba dünyadan kopuk bir ülkedir. Ülkede cep telefonu ancak 2010 yılında izin verilmiştir. Fakat cep telefonlarının fiyatlarının pahalı olması sebebiyle Kübalılar genel olarak cep telefonu kullanmamaktadır. İnsan sağlığı bir insanın yaşamı için hiç şüphesiz en önemli şeydir. Kübalılar sağlık eğitiminin önemini anlamış ve kendilerini bu alanda geliştirmişlerdir. Bugün dünya üzerinde sağlık eğitiminin en iyi şekilde verildiği ülkelerden birisi Küba'dır. Küba'da öyle bir eğitim verilmektedir ki dünyanın en iyi doktorları buradan çıkmaktadır. Küba'da müziğe de büyük bir hayranlık vardır. Küba'nın sokaklarını neşelendiren sokak dansçıları ve sokak müzisyenleri şehirlerin simgesi haline gelmiştir. Şehirlerin her yerinde eğlence mekanları bulunmaktadır. Küba'da hemen hemen bütün yetişkinler püro içerler. Püro sigaradan bile fazla tüketilmektedir. Onlar için püro içmek çok eskiden gelen bir gelenektir. Kısacası Küba insanların huzur içinde yaşadığı bir yerdir. Herkesin eşit olması ve ülke olanaklarından eşit ölçüde yararlanması nedeniyle bu ülke insanları dünyanın en mutlu insanlarındandır. Dünyanın pek çok ülkesinde görülen ciddi sorunlar bu ülkede yoktur. Bütün bu farklı ve eşsiz özellikleriyle Küba birçok insanın ilgisini çekmektedir. İnsanlar bu hayatı ve yaşam tarzını merak ettiği ve yakından görmek istediği için en çok Küba'ya gitmek istemektedir. Hiç şüphesiz ölmeden önce gidilmesi ve görülmesi gereken ülkelerden birisi Küba'dır. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.